Değerli basın mensupları ve bizleri ekranları başından ve sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli yurttaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Demokrasinin ayaklar altına alınıp otokrasinin dayatıldığı, hukukun üstünlüğünün yok sayılıp üstünlerin hukukunun egemen kılınmak istendiği, bir avuç azınlığın siyasi hırslarının halk iradesinin üzerinde görüldüğü bir süreçten geçiyoruz. Hiç şüphesiz 31 Mart yerel seçimleri sonuçları AKP'nin 24 yıldır bu ülkede kendine kurduğu saltanatın sonunun geldiğini gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimin gücünü sandıkta görenler hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Bakın, 31 Mart'tan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi olarak neyle mücadele ettiğimizi size şu şekilde özetleyebiliriz. Karşımızda iktidarda kalabilmek için her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu, vicdansızlığı yapan, kaybetmeyi hazmedemeyip sadece saldıran, çamur at izi kalsın deyip akla gelmedik iftiralar atan, devletin erklerini siyasi amaçları doğrultusunda birer araç olarak kullanan bir iktidar var. Karşımızda her seçimden önce bu defa son adaylığım deyip yeniden aday olan, olamıyorsa yeniden aday olmanın formüllerini arayan, 24 yıllık iktidarının sonunda milleti yokluğa ve yoksulluğa mahkum eden bir tek adam var. Bu tek adam ve onun talimatlı yargısı her yeni güne bir şafak operasyonuyla başlıyor. Milli iradeyi gasp ediyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri halka hizmet edemez hale getirmeye çalışıyor. Bu tek adam ve onun talimatlı yargısı yüzünden milli irade 178 gündür tutuklu ve ortada hala iddianame yok. 15,5 milyon oyla bu ülkenin Cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Ekrem İmamoğlu, sandıkta karşısına çıkmaya cesaret edemeyenlerin talimatıyla tutuklandı ve 178 gündür haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklu. AKP iktidarı artık İmamoğlu korkularıyla yüzleşmeli ve bir an önce hukuk çizgisine geri dönmelidir. Ve bu ülkede sandıkla gelenin sandıkla gittiği, seçimlerin yargı operasyonlarıyla bertaraf edilmediği, millet iradesinin gasp edilmediği, mühürsüz oy pusulalarıyla değil, demokratik bir seçim ortamında sandığa yansıyan iradeye saygı duyulduğu bir hukuk düzeniyle tekrar hizalanmalıdır. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'un 39 ilçesinden 26'sını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Halkın iradesi Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapmış, halkın belediyeleri Halkın Partisi'ne yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne emanet edilmiştir. Ve İstanbul'da kazandığımız 26 belediyenin 10'unun belediye başkanı türlü iftiralarla ve kumpaslarla tutuklanmıştır. Son olarak da Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu'nun gözaltına alınmasıyla İstanbul dışındaki belediyelerimiz de dahil olmak üzere toplamda 17 belediye başkanımız özgürlüklerinden mahrum edilmiştir. Hatta ve hatta uzun ve haksız tutukluluk süresi sonunda kent uzlaşısı dosyasından tahliye ihtimali beliren Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan ikinci kez tutuklanmıştır. Sulh Ceza Hakimliği cezaevindeki Resul Emrah Şahan'a tutuklama kararı verirken kaçacağına yönelik somut olgu var demiştir. Neymiş bu somut olgu merak ediyoruz. Cezaevinden tünel mi kazmış? Tahliye olduğunda yurt dışına kaçmak için sahte kimlik mi yaptırmış? Nedir bu somut olgu değerli arkadaşlar? Bu bir şaka değil. Ülkemizde hukukun geldiği son nokta.
Bu tablo bize gösteriyor ki Türkiye halk kime oy verirse versin son kararı biz veririz diyen bir iktidar tarafından uçuruma sürüklenmektedir. Sandığa yansıyan irade de halka hizmetin aksaması da umurlarında değil. Bu haksızlıkları, hukuksuzlukları yapanlara buradan bir kez daha sesleniyoruz. O çok güvendiğiniz sarayın iktidarı elbet bir gün bir sandıkla son bulacak. AKP iktidarının 24 yıldır sürdürdüğü bu kara düzenin yol açtığı zulüm son bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında özgürlüğü ve demokrasiyi yeniden tesis edeceğiz. Hiç kimse unutmasın ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hiçbir iktidar mutlak değildir, milletten büyük hiç değildir. Bu milletin iktidarı verdiği gibi, bu millet iktidarı verdiği gibi almasını da bilir. Ne kadar meşakkatli olursa olsun adalet ve hürriyet mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bir milim dahi geri adım atmayacağız. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin, bu devletin kurucu partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi 86 milyonun atasının, dedesinin partisidir. Bu ülkenin her bir ferdinin, aile büyüğünün Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlaka oy vermişliği vardır. Cumhuriyet Halk Partisi milletiyle iç içe geçmiş, birlik olmuş bir partidir. Halkın partisidir. Dolayısıyla bir kişinin siyasi emellerine, hırslarına kurban edilmeyecek kadar da kıymetlidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini bilmeyenlerin, başarısını hazmedemeyenlerin mimarı olduğu, 19 Mart hukuk darbesiyle başlayan bu hukuksuzluk sürecinin bir başka ayağı da geçtiğimiz hafta İstanbul İl Başkanlığımızda yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkenin kurucu partisi olduğunu, Atatürk'ün partisi olduğunu, köklerini Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinden aldığını ve savaş meydanlarında kurulduğunu idrak edemeyenlerin veya kabul edemeyenlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ni adliye köşelerinde, mahkemelerde, yandaş kanallarda tartıştırarak itibarsızlaştırmaya çalıştıklarının farkındayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga var diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga var diyenlere cevabımızdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçmişin yarışan tarafları bugün partimize yönelen saldırılara karşı, partimize yapılmak istenen organize kötülüğe karşı bir olmuşlardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önlenemez, engellenemez yükselişini sekteye uğratmak için Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga var görüntüsü vermeye çalışan bir iktidar ve o iktidarın işbirlikçileri ve aparatları var. Değerli basın mensupları, Özgür Çelik, delegelerimizin özgür ve hür iradesiyle 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen 38. İstanbul Olağan İl Kongresi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı seçilmiştir. İtiraz süreçleri tüketilmiş, kongre sonucu kesinleşmiş, ardından 2 sene geçtikten sonra 9 mahkemeden çıkaramadıkları kayyum kararını yetkisiz bir mahkemeden çıkararak Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'na polis marifetiyle girme ayıbını bu ülkeye, bu millete yaşatmışlardır. Bu mudur Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki kavga arkadaşlar? Yetkisiz bir mahkemeden alınan hukuk dışı bir karar, 5000 polisin yığıldığı İstanbul İl Başkanlığımız, milletvekillerimize,
üyelerimize, partimizin evlatlarına karşı kullanılan orantısız güç, sıkılan biber gazı ve kötü muamele. Bir de kendine abilik rolü biçen ama aslında AKP yargısının elinde oyuncak olmuş bir zavallı. Ne AKP'nin kanunsuz emirleri, ne bu emirleri yerine getirenler, ne de talimatlı yargı kararlarına boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili baba evine polis eşliğinde girmez. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili partisinin il başkanlığına, kendi evine, emniyet güçlerinin orantısız güç kullanarak müdahale etmesine izin vermez. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili adeta işgal görüntüleri niteliğindeki bu antidemokratik müdahalelere, polis direnciyle milletvekillerinin darp edilmesine izin vermez. İzin verene de Cumhuriyet Halk Partili denmez. Bu hukuksuzluğun bir parçası olup da iktidarın seçilmişlere zulmetmesine çanak tutanlar da elleri boş bir şekilde geldikleri gibi gidecekler ama Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak da geçeceklerdir. Anlayamadıkları, hesaplayamadıkları bir şey var. Bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değildir. Bu mesele memleket meselesidir. Bu mesele demokrasi meselesidir. Bu mesele beka meselesidir. Değerli arkadaşlar, bir iktidarın kamuda liyakati kaldırıp kadrolaşmaya başladığı, devletin varlığını kendisinden ibaret gördüğü nokta aslında o iktidarın tükendiği noktadır. İşte o noktada hukuk ve adalet yoktur. Alınan kararlarda toplum yararı gözetilmez. Tıpkı İstanbul İl Kongresi ile ilgili yetkisiz ve hukuksuz kayyum kararını uygulama telaşına düşen İstanbul valisi gibi. Devletin valileri halkın hizmetindedir, iktidarın değil. Devletin valileri kamunun üstün yararını gözetir, iktidarın koltuk yararını gözetmez. Devletin valileri hukukun üstünlüğüne uygun davranır, iktidarın hukuksuz emirlerine değil. Oturduğu koltuk altından çekilecek kaygısında olanlar, İçişleri Bakanı'nın talimatını emir telakki edenler devletin değil, iktidarın valisidir. İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi'nin hukuk tarihinde utançla anılacak olan kayyum garabeti sonrasında İstanbul İl Başkanlığımızın yeni adresi Bahçelievler olarak belirlenmiş. Eski il başkanlığımızsa genel merkezimizce genel başkanımızın İstanbul Çalışma Ofisi olmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte değerli arkadaşlar, İstanbul İl Kongremiz hakkında geçtiğimiz günlerde Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi İstanbul İl Başkanlığımıza kayyum atanması talebiyle açılan davayı da esastan reddetmiştir. Her iki davanın da yani kayyum atanan İstanbul Mahkemesi'nin de davayı esastan reddeden Ankara 3 Asliye Hukuk Mahkemesi'nin de tarafları ve konusu aynıdır. İstanbul'daki yetkisiz mahkemenin tedbiren verdiği karar hükümsüzdür. Bu kararın derhal kaldırılması gerekmektedir. Bu karara rağmen İçişleri Bakanlığı hala binlerce polisimizi İstanbul Çalışma Ofisimizde hukuksuz bir şekilde tutmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesini sekteye uğratmaya yemin etmiş olan İçişleri Bakanı'yla AKP'nin valisinin basit bir adres değişikliğini yapmaktan imtina etmesinin tek sebebi elbette Cumhuriyet Halk Partisi korkusudur. Değerli arkadaşlar, İstanbul İl Başkanlığımızda yaşanan
hukuk dışı görüntülerle AKP iktidarının hukuksuzlukta sınır tanımama hali bir kez daha ete kemiğe bürünmüştür. Partimize yönelik kuşatmaya ve hukuk dışı hamleler karşısında iradesine sahip çıkan delegelerimizin imzasıyla 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kurultayımızı, 24 Eylül 2025 tarihinde ise İstanbul Olağanüstü İl Kongremizi gerçekleştireceğiz. Delegelerimizin olağanüstü kurultay kararı ve İstanbul İl Kongresi için olağanüstü kongre kararı tamamen hukuki, teknik ve tedbir niteliğinde bir hamledir. Delegelerimizin iradesiyle alınan bu karar, iktidarın tüm müdahalelerine karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayakta olduğunun en güçlü kanıtıdır. Bildiğiniz gibi bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 38. olağan kurultayımızın iptal edilmesi, hukuki ve kamuoyunda bilinen ismiyle mutlak butlan istemiyle açılmış bir dava görüldü. Bu dava ve bu tarz davalar partimizi tartıştırmaya yönelik davalardır. Biz aynı saatlerde MYK toplantımıza başladık. MYK toplantımızda olağan gündem maddelerimizi görüştük. Yani parti program çalışmalarımızı, ekonomiyi, dış politikayı ve güvenlik konusunu görüştük. Her şeyden önce bir hukukçu olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bu dava reddedilmeye mahkum bir davadır. Mahkeme bugün bir takım usulü eksiklikler nedeniyle duruşmayı 24 Ekim 2025 tarihine ertelemiş ve bu eksikliklerin giderilmesi konusunda ara karar oluşturmuştur. Davacıların kurultayımızı erteleme talebi reddedilmiştir. Davacıların tedbir talepleri daha önce 9 kez reddedildiği gibi bugün 10. kez reddedilmiştir. Mahkemece hem 21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultayımız hem de 24 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan olağanüstü İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin kurultay ve kongreler gerçekleştirildikten sonra ilgili seçim kurullarına yazı yazılarak oy kullanan ve kullanmayan delege listelerinin ve birleştirme tutanaklarının da istenmesine karar verilmiştir. Burada şunun özellikle altını çizmek isterim. Birileri hep şikayet eden de, edilen de Cumhuriyet Halk Partili diyorlar ya, bu davayı açan kişi, yani Hatay Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bu davayı açmadan çok önce işlediği bir parti suçu nedeniyle partimizden ihraç edilmiştir. Davayı açtığı tarihte Cumhuriyet Halk Partisi üyesi değildir. Dolayısıyla hukuk muhakemeleri kanununa göre taraf sıfatı, husumet ehliyeti, yani bu davayı açma hakkı dahi yoktur. Bu davaları açanlar Cumhuriyet Halk Partili değildir. Üyemiz değildir. Karşımızda Cumhuriyet Halk Partililer yoktur. İktidarın aparatları vardır. Son olarak şunu belirteyim. Partimize yapılan tüm bu saldırılar Cumhuriyet Halk Partilileri partisine sahip çıkmaya sevk ederek konsolide ettiği gibi vicdan sahibi, adalet duygusu sahibi olan herkesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan haksızlıklara da tepki vermeye sevk etmektedir. Değerli arkadaşlar, halkın gerçek gündemini perdelemeye çalışan iktidara inat, ekonomiyi, yoksulluğu ve eğitimi konuşmaya da devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta okullar açıldı. Dolayısıyla beslenme çantaları,
öğrencilerin kırtasiye masrafları, astronomik rakamlardaki özel okul ücretleri, okul servisi ücretleri velilerin omuzlarına bir yük gibi bindi. Asgari ücretle çocuğunu okutmaya çalışan veliler çaresizce bomboş beslenme çantalarıyla çocuklarını okula yolluyorlar. Çocuk yoksulluğu bu ülkenin bir gerçeği haline gelmişken veli çaresizliği de bir başka gerçek olarak karşımızda duruyor. Beslenme çantaları bomboş diye boşuna demiyoruz. Türkiye öğrenci başına en düşük harcama yapan OECD ülkelerinden biri. Yüksek öğretim öncesi okullarda öğrenci başına yapılan yıllık harcama Türkiye'de 4.032 dolar. OECD ortalaması ise 13.527 dolar. Bu uçurum bile eğitimin nedenli ikinci plana atılan, hatta ve hatta gözden çıkarılan bir kalem olduğunun adeta kanıtı. Değerli basın mensupları, eğitim her geçen gün daha da geriye giderken, öğretmen düşmanı, tarikat sevdalısı, karma eğitim karşıtı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim süresini çok uzun buluyormuş. Adeta bir esnaf edasıyla duruma göre bakacağız yorumunda bulunmuş. 12 yıllık zorunlu eğitimin AKP'nin bakanı tarafından dayatma olarak tanımlanması, çocukların kabiliyetleri, meslek edinmeleri ve yuva kurmaları önünde engel olarak gösterilmesi, AKP'nin eğitimsiz ve gerici nesiller projesinin bir parçasıdır. Çocukları sadece yuva kurması gereken bireyler olarak gören bu zihniyet, eğitimsiz gençlerin kurduğu yuvaların toplumu ne hale getirdiğiyle ilgilenmiyor. Hangi parayla yuva kuracaklarına dair en ufak bir fikirleri dahi yok. AKP bu eğitim politikalarıyla eğitimi temel hak olmaktan çıkarıp bir lüks haline getiriyor ve yoksul kesimleri eğitimden uzaklaştırarak eğitim hakkını gasp ediyor. Zorunlu eğitim anayasada tanımlanmış olan bir haktır. Ancak AKP iktidarı bu hakkı bir yük olarak gördüğü için eğitimi özelleştirerek, zorunlu eğitimin süresini kısaltarak bu yükten kurtulmanın yollarını arıyor. Oysa önceliğimiz okul süreleri değil. Önceliğimiz liyakatli yöneticiler, kız çocuklarının eğitime erişebilmeleri, eğitimde fırsat eşitliği, laik, çağdaş ve bilimsel temelli eğitim olmalıdır. Olması gerekenler diye sıraladığımız maddelerin her biri ise bu ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu işgal eden kişinin korkulu rüyasıdır. Kendisine tavsiyemiz bu korkuyla yaşamayı öğrenmesi. Çünkü korktuğu başına gelecek. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde geleceğimizin aydınlığa açılan kapısı olan çocuklarımız ve onların velileri Atatürk ilkelerinin ışığında laik, çağdaş ve bilimsel temelli eğitimden asla vazgeçmeyecek. Eğitimde sorunlar bitmezken zorunlu eğitim süresiyle kafayı bozan iktidara bir başka temel sorunu daha hatırlatalım. Barınma sorunu. Türkiye'de üniversite öğrencileri, yani eğitim yılına, her yeni eğitim yılına her yıl olduğu gibi bu yılda bir barınma kriziyle başladılar. KYK yurtlarının kapasitesi yetersiz, özel yurt ve evlerin kira ücretleri de karşılanabilirlikten uzak. Gençler ya okullarına çok uzak olan yurtlarda kalmak zorunda kalıyorlar ya da eğitimlerini yarıda bırakıp memleketlerine dönüyorlar. Sırf Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yurt açmasın diye
belediyelerin yurt açma yetkisini kaldırıp yurt açma iznini bakanlıklara veren teklifi Haziran ayında meclisten geçirenler, öğrencilerin mağduriyetlerine, barınma sorunlarına çözüm üretemiyorlar. Siyasi kaygılarla hareket etmenin sonuçlarına da ne yazık ki öğrencilerimiz katlanıyor. Olan yine gencecik evlatlarımıza ve zor şartlarda onları okutmaya çalışan ailelerine oluyor. Değerli arkadaşlar, bu ülkede bir öğrenci yurdu yetersizliği sorunu vardır. Çözümü de yurt yapmaktır. Bunu bilmek ve anlamak için ekstra bir zekaya ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla öğrencilerin barınma sorunu yıllardır çözülmüyorsa bunun da sebebi iktidarın bu sorunu çözmek istememesidir. İlk sandıkta gelecek olan Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin yurt açma konusunda göstermiş olduğu büyük çaba bütün Türkiye'ye yayılacak. Tek bir öğrencimizin dahi barınma sorunu kalmayacaktır. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde büyüme, enflasyon, işsizlik ve dış ticaret açığı gibi ekonomik göstergeler üzerine iktidarın ekonomi politikalarını ortaya koyan orta vadeli program açıklandı. Ülke ekonomisinin gerçekliğinden uzak, süslü sözler ve vaatlerle dolu bu metin, orta vadeli programdan daha çok bir siyasi partinin seçim broşürüne benziyor. Sanki bu ülkede 24 yıldır iktidarda olan kendileri değil, sanki bugün vatandaşın yoksulluğu iliklerine kadar hissettiği ekonomik buhranın sorumlusu kendileri değil, sanki bu ülkede hukuku ayaklar altına alıp tarafsız ve bağımsız yargıyı siyasal amaçları için araçsallaştıran ve ekonomik istikrarsızlığa sebep olan kendileri değil. Kimsenin kendisini ekonomik, sosyal ve hukuki açıdan güvende hissetmediği bu ülkede Merkez Bankası rezervlerini hukuksuz kararların piyasadaki etkisini ortadan kaldırmak için kullanan yönetim anlayışı ekonomide adeta bir yapboz oyunu oynamaktadır. İktidar siyaseti içine soktuğu bu kaotik ortamın sonuçlarını kağıt üzerinde açıkladığı sanal hedefler ve tablolarla kapatma derdindedir. Bu ülkede uyguladıkları politikalarla devletin şefkatli elini vatandaşın üzerinden çekenlerin %5'in altındaki büyüme öngörüsü de, %8'ler dolayındaki işsizlik hedefi de, tek haneli rakamların havada uçuştuğu enflasyon oranları da inandırıcı değildir. Kamunun faiz yükünü arttıracağını itiraf eden bir programın bu ülkeye ekonomik olarak doğru bir yol çizmesi mümkün değildir. Büyüme hedefini düşüren bir iktidarın işsizlik sorununu çözmesi mümkün değildir. Artan vergilerle gelir adaletsizliğini derinleştiren bir iktidarın kamunun üstün yararını gözetmesi mümkün değildir. Fakat konu rant olunca AKP için mümkün olmayan hiçbir şey yok değerli arkadaşlar. Köprü yaptık, otoyol yaptık naraları atarak 24 yıldır aynı örnek üzerine dönen AKP iktidarı görüyoruz ki kendini güncelleme kararı almış. Bu güncelleme elbette rant odaklı bir güncelleme olacak. Anlaşılan artık köprü yaptık değil, köprü sattık diyecekler. Daha doğrusu onu da diyemedikleri için köprüyü değil, köprünün işletme hakkını sattık, köprüyü özelleştirdik diyecekler.
yerin altındaki ve üstündeki her türlü kaynağın ranta kurban edilmesi, yandaşa peşkeş çekilmesi tam bir AKP klasiği. Utanmasalar dağı taşı, denizleri bile satacak noktaya geldiler. Ellerinin değdiği, gözlerinin gördüğü ne varsa satılacak, özelleştirilecek, kamunun, halkın elinden alınacak varlıklar olarak gören AKP'nin ekonomiyi getirdiği son nokta budur arkadaşlar. Yarın ne olacağını kimsenin bilmediği bu ülkenin gerçeği, son 4 yılda açlık ve yoksulluk sınırının yaklaşık 7 kat arttığı, toplumda bir avuç azınlık dışındakilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı, vatandaşın borcu borçla kapatmaya çalıştığı karanlık bir düzendir. Demokratik bir düzende duyulmayacak endişeleri bu ülkenin çocuklarına yaşatan AKP iktidarının hiçbir ekonomik planı ülkemizi refaha erdirecek bir vizyona ne yazık ki sahip değildir. Değerli arkadaşlar, ülke yangın yeri, adaletin olmadığı, ekonomik krizin vatandaşı tükettiği, sosyal olarak da baskının günden güne arttığı bu ortamda Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz iktidarın sanal gündemiyle değil, halkın gerçek gündemiyle ilgileniyoruz. Emeklisinden işçisine, memurundan esnafına, öğrencisinden sanatçısına, gencinden yaşlısına herkes çaresizlik ve mutsuzluk içindeyken tek ve gerçek gündemimiz halkın gündemidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 4-9 Eylül kuruluş haftası boyunca geniş bir katılımla yaptığımız toplantı ve çalışmalarımız sonucunda olgunlaştırdığımız parti politikalarımızla partimiz 2. yüzyılda ülkemize yepyeni bir vizyon çizmektedir. İçinde bulunduğu çağı anlayıp gereklerini yerine getiremeyen, kendisi zenginleşip vatandaşını yoksulluğa mahkum edenlerin gitme vakti çoktan gelmiştir. Her türlü engel, baskı ve sindirme operasyonuna inançla direnen partimizde Kurtuluş Haftası'nın ardından yaptığımız bugünkü ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda ana gündemimiz somutlaşan parti programımız ve bu programın vatandaşa anlatılacağı takvim ve bu doğrultuda yapılacak çalışmalar olmuştur. Şekillenen programımızla millet iradesini önceleyen, demokrasiden ödün vermeyen, anayasayla güvence altına alınmış temel hak ve hürriyetlere saygılı bir Türkiye'yi hedefliyoruz. Odağı insan olan, toplumsal refah ve kalkınmayı sağlayacak, hızla hayata geçirilecek reformlarla ülkemizde ekonomik kalkınmanın mümkün olduğunu biliyoruz. Eğitimden istihdama, fırsat eşitliğiyle liyakati birleştirecek, herkesin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesini sağlayacak adımları atacağız. Üretimin önündeki engelleri kaldıracak, bütüncül bir kalkınmayı hayata geçireceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda sağlayacak, toplumsal adalet ve eşitlik için sosyal devleti güçlendireceğiz. En büyük ve en önemli adımlarımızsa bu ülkenin gözlerinin içi gülen çocukları için olacak. Cumhuriyetin en büyük kazanımlarından biri olan parasız, bilimsel, nitelikli ve laik eğitim evrensel standartlar gözetilerek hayata geçirilecek ve her bir aile çocuğunu evine en yakın devlet okuluna büyük bir güvenle gönderebilecek. Gençlerimiz bilimsel, akademik ve özgür bir ortamda üniversite eğitimi alabilecek. İktidar yolunda inancımız ilk günkü kadar yüksek, mücadele azmimiz ise ilk günden
çok daha fazla. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Peki. Teşekkür ederim.